Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün size zamanı yönetmek mi diye bir program hazırladım. Çünkü zaman konusunda bu aralar herkes sorun yaşıyor. Birçok danışanımdan da bu konu hakkında bilgiler alıyorum. İşte zamanımızı yetiştiremiyoruz, zamanımızı yönetemiyoruz, kendimize vakit ayıramıyoruz. 1 yıl geçmiş, işte 2 yıl geçmiş ama biz hala planlarımızı gerçekleştiremiyoruz. Ve bu zaman içerisinde de bizde bir bunalıma sebep oluyor diyorlar, haklı olarak. O yüzden ben de böyle bir program hazırlamak istedim. Şimdi zamanı yönetmenin öneminden bahsediyor olacağım. Çünkü zamanı yönetmek dediğimiz şey aslında biz zamanı yönetmiyoruz. Yani zaman dediğiniz hızlıca akıyor. Kendisinin bir akışkanlığı var ve o kendi halinde akıyor. Fakat bu akan zaman içinde siz hayatta neredesiniz? Neyin içindesiniz? Neyi nasıl yapmak konusunda bir plan geliştiriyorsunuz hayatınızda. Bunu bazen tam hani bu konularda eğitim almadığımız zamanlarda bazı insanlar içsel olarak ya da aileden gördükleriyle yapmaya çalışıyor ama bir taraftan da çok pratik yöntemleri var. Eğer siz bu pratik yöntemleri öğrenir ve uygularsanız ben de bugün onları göstermek istiyorum. Ama öncesinde zaman yönetiminin öneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü zaman yönetimi dediğimiz şeyde verimlilik artıyor, üretkenlik artıyor. Dengeye geliyoruz ve stresimizi azaltıyoruz. Çünkü maksimum sonuç için zaman kullanımını optimize ediyoruz. Daha iyi, kaliteli, daha fazlasını başarabiliyoruz. İş ve özel yaşam arasında denge sağlayabiliyoruz ve dediğim gibi en önemlisi de etkili planlama ile stresimizi azaltabiliyoruz. Şimdi bir sonraki görsele geçtiğimizde zaman planlamak için öncelikleri belirlemek gerekiyor. Bu önceliklerden kastımız ne? Hedef belirlemek lazım. Ne başarmak istediğimizi önce açıkça tanımlamak lazım. Yani bu bir yaz geldiği için baharlıkları çıkarıyorsunuzdur ve kışları kaldırmanız gerekiyordur. Böyle bir iş planlaması yapmanız gerekiyordur. Ya da dediğim gibi sizin kendinize göre önceliklerinizi belirlemeniz, yani hedefinizde ne var, neyi başarmak istediğinizi açıkça tanımlamanız gerekiyor. Şu başarılacak ve kategorize etmek gerekiyor. Görevler aciliyet ve önem derecesine göre ayırmamız gerekiyor. Şimdi burada birkaç haftadır da bahsettiğim bir Eisenhower matrisi var. Onun kullanımını programın içine yedirip onu da anlatmak istiyorum. Çünkü bu Eisenhower matrisini çok iyi anlayabildiğimizi, algılayabildiğimizi düşünmüyorum. Yani bunu gerçekten profesyonel olarak öğretenlerin de bu konuda orada ufak bir şeyleri kaçırdıklarını düşünüyorum. O konuda altını çizmek istiyorum naçizane. Şimdi burada görevler 4 kadrana ayrılıyor. Acil ve önemli olanlar, önemli ancak acil olmayanlar, acil ancak önemli olmayanlar ve acil veya önemli olmayanlar. Şimdi burada biraz durup konu hakkında konuşalım istiyorum. Çünkü genellikle yardım istemeye karşı direnç gösteriyoruz hayatımızda ve bu nedenle çiğneyebileceğimizden fazla yük üstlenebiliyoruz ve ondan sonra da yapamadığımızda tükenmişlik ya da yarısı tamamlanmış ya da birçoğu tamamlanmamış listelerle baş başa kalabiliyoruz dediğim gibi. Bu da insanda doğal olarak bir bıkkınlığa ve bunalıma sebep olabiliyor. Temel fikir aslında zamanımızı etkili ve verimli bir şekilde yönetme yeteneğimizi engelleyen bir dizi bilişsel ön yargı var. Onların da burada altını çizmek istiyorum. Çünkü biz bazı şeyleri dediğim gibi bazı ön yargılarla başladığımızda neden ilerleyemediğimizi de fark edemiyoruz. Çünkü oralar bizim kör noktalarımız oluyor. Mesela yansıtma ön yargısı diye bir ön yargı var. Burada iyimser hissettiğimizde büyük görevler üstlenmemize neden oluyor ve gelecekte de bu şekilde hissetmeye devam edebileceğimizi düşünüyorum. Yani şu an iyi hissediyorum ya bu konuda. Evet, ben bunu yaparım deyip yansıtma yapıyoruz geleceğe de. Yani gelecekte de hala böyle hissedeceğim ben bu görevi yaparken diye düşünüyoruz. Ama öyle olmayabiliyor, yani bu bir yanılgı aslında. Ya da buna çok benzeyen bir iyimserlik ön yargımız var. Olduğumuzdan daha verimli olacağımıza inancımız oluyor. Tabii ya ben yaparım bunu, başarırım diye bir iyimserlikle işin içine girip ama çok fazla yapabileceğimizin de üstüne yükleri üzerimize alıp ondan sonra kendimizi yetersiz ve beceriksiz hissedebiliyoruz. Ya da kısıtlama önyargısı diye bir şey var. Dürtüsel davranışlarımızın üzerindeki kontrol seviyemizi abartmamıza ve yapacaklar listemizi tamamlamaya çalışırken ne kadar dikkatimizin dağılabileceğini göz ardı ediyoruz. Yani evet ben onu da yaparım, onu da yaparım, onu da yaparım diye bir dürtüsel bir
şekilde işin içine girip sonra böyle bir yığının altında kaldığımızda ben bunu nasıl yapamıyorum diye bir de kendimize suçlar halde bulabiliyoruz. O yüzden şimdi bazı zaman planlamaları programları var tabii ki, işte zamanınızı şöyle planlayın, böyle planlayın, en iyi zaman şöyle yapılır gibi bir sürü aslında bu konuda. Ve özellikle dediğim gibi Eisenhower maddesini de anlatan birçok kişi de burada iki şeyi gözden kaçırıyor. Mesela Eisenhower maddesinde iki sütun ve iki satırdan oluşuyor. Yani o iki sütun aslında acil ve acil değil sütunlar oluyor ve iki sırada da önemli, önemli değil satırlar oluyor. Şimdi bu ne oluyor yani? Acil ve önemli kategorisindeki faaliyetler hemen yapılmalıdır. Acil ve önemli olmayan faaliyetler daha sonraki bir zamana planlanmalıdır. Ancak bu plana uyduğunuzdan da emin olmanız gerekir. Ve burada önemli olan bir şey var. Uzun ve kısa vade arasındaki farkı bizim bilmemiz gerekiyor. Yani uzun vadede önemli olanla kısa vadede acil olanı ayırt etmemiz gerekiyor. O yüzden mesela burada dediğim gibi altını çizmemiz gereken konulardan birisi de aslında verimli olabilmek için bu konuda acil olanla önemli olanın ayrımını yapmak. Yani ikisi aynı yerde değil. Acil başka bir şey, önemli başka bir şey. Yani önemli dediğimiz şey de hayatın geneline bakıp, hayatın geneline bakılıp planlanması gereken bir şey. Ama acil de hemen şimdi. Belki de o bütünün önemi içerisindeki o acil olan ne? Oraya bakmakla alakalı. Burada da gene bir parçalama var ve ikinci yanılgılardan biri de üçüncü kadrana geldiğinizde hani acil ama önemli değil kısmında başkalarına delege etmekle alakalı bir bölüm var orada. Yani siz sonra yapın değil. Eğer sizin planınızdaki yani öncelediğiniz planınızda size bir hizmet etmeyen bir şey ama hayatın içinde de önemli bir şeyse tamam bunu ben başkasına delege etmeliyim. Mesela ben diyelim eşimle işte yemek yememiz gerekiyor ama benim şu an kendi planımla alakalı önemli bir şey yapmam lazım. O zaman evet karnımız da acıkıyor, acil. O zaman eşim yemek konusunu ele alabilir. O konuyu ona delege edebilirim. Neden? Çünkü acil bir durum. Ama ne önemli ya da önemli de değil, acil de değil konuları da aslında şey diye anlatıyor işte sonra yapabilirsin gibi bir anlatışı var. Aslında o da yanlış. Çünkü eğer bir şey sizin hayatınızda acil de değil, önemli de değilse aslında o kadranın temelli boşalması. Oradaki her şeyin silinmesi gerekiyor. Mesela dizi bakmak gün içerisinde baktığınızda diyelim gününüzü planlıyorsunuz. Acil de değil, önemli de değil. Uzun saatlerde bir arkadaşınızla telefonla konuşmak. Acil de değil, önemli de değilse orada işte ben sonra da konuşurum arkadaşla ya da sonra da dizi bakarımdan çok orayı direkt boşaltıp siz o alanı daha sizin için efektif kullanabileceğiniz bir yere ayırdığınızda o zaman hem hayatınızın da daha çok tadını çıkarabiliyor oluyorsunuz. Mesela delege etmek zorunda kaldığınız şeyleri belki delege etmiyorsunuz ve bu sefer de kendinizin için önemli olan bazı şeyleri başkalarına delege edebilir oluyorsunuz. Yani anlatabiliyor muyum? Son kadrandan itibaren boşaltmaya başladığınızda aslında bu 80'e 20 modeli de vardır ya 20 yapıp 80 kar edebildiğiniz bir hareket alanına dönüştürebiliyorsunuz hayatınızı. Bunu kendi hayatımda deneyimlediğim için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. O yüzden lütfen gerçekten bu matrisi oluşturun. İşte dörde bölün bir yaprağınızı, bir tarafına acil ve önemli şeyleri koyun, bir tarafa önemli ama acil değil. Mesela onun da önemli ama acil değilse de o zaman onun içine bir zaman koymanız gerekiyor. Ya diyelim haftaya yapılması gerekiyor şu tarihte, şu günde bunun da bitmesi gerekiyor gibi. Orada da bir son gün ibaresinin olması gerekiyor ki orası da bir ucu açık bir boşlukta olmasın. O yüzden eğer çok da gününüzü, ayınızı, yıllığınızı planlama, yapma yeteneği olmayan bir insansanız, dediğim gibi küçük sürelerinizi ayarlamaya başlayabilirsiniz. Diyelim önce bir gününüzü, sonra bir haftanızı, sonra bir ayınızı, kendi üzerinizde denemeler yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu arada bu Eisenhower matrisine ismini veren kişi de zaten yıllarca askeriyede bir sürü askeri yönetmiş, savaşlarda bulunmuş. Amerika'nın işte 34. mi 35. mi başkanıydı şu an hatırlamıyorum. Öyle birisi gerçekten zaman yönetimi, iletişim konusunda da harika becerileri olan bir insan. Gerçekten onun anlatımıyla kendiniz de benim bu anlattıklarımın üstüne eğer bir araştırma yaparsanız daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ne dedik? Önceliklerimizi belirliyoruz. Biz görsellerimize devam ediyorum. Önceliklerimizi planladıktan sonra
Tabii ki bazı planlama teknikleri söyleyeceğim. Her zaman bahsediyorum. Yapılacaklar listesi çok önemli. Çünkü tamamlanması gereken görevlerin bir listesinin olması sizin onları görsel olarak da görüp yaptıkça da üstünü çizdiğinizde orada bir başarı hissine gelip sonrakine geçip böylelikle o bilgileri bir yerde yazılı halde görmek, zihninizde tutmak zorunda olmadığınız için zihninizi de yormayacak. O yüzden yapılacaklar listesi çok kıymetli. İkinci kıymetli şey de takvim kullanmak. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kendi yazdığım kitapta da belirttim. Ben ne zaman takvim kullanmaya başladım? Hayatımın, zamanımın kalitesi artmaya başladı. Çünkü görevler ve etkinlikler için zaman önünüzde. Ne diyoruz? Takvim yöntemini kullanıyoruz. Zaman blokajı, belirli görevler için belirli zaman blokajları ayırın. Yani ne demek bu? Diyelim işte ben bir program çekeceğim. 2 saat ayırıyorum kendime. Belki yarım saat program çekeceğim ama ondan öncesi hazırlanacağım. İşte teknik Zoom'u açacağım. Bir sorun oluştu mu oluşmadı mı link gönderiyorum, ediyorum. O konuları ayarlayıp yani kendime bir 2 saatlik, yarım saat için 2 saatlik bir blokaj ayırıyorum o planlama içerisinde. O da o zaman işlerin aksamaması için kıymetli oluyor. Ya da diğer konuda işleri yapmak. Yani bir şey belirlediğinizde görev ve projelerin yönetimini de planlamak. Diyelim işte bir program çekimi var. Bu belli öncesinde ama onu yönetmek de öncesini sonrasını o anda çıkabilecek aksaklıkları da yönetebilir çözümlerinizin o an için olması lazım. İşte diyelim işte bilgisayar açmadı, telefona bağlanabilir miyim? İşte şu olmadı, ne yapabilirim gibi. O konularda da bir ikinci plan içerisinde olmak o zaman zamanımızı daha efektif kullanmamız için kıymetli olabiliyor. Ve tabii ki en önemlisi de dikkat dağıtıcı unsurları yönetebilmek. Ne demek bu? Dikkat dağıtan unsurları belirlemek. Odaklanmamızı sıklıkla neyin bozduğunu belirleyin. Yani ben bir şeye başladığımda benim odaklanmamı sıklıkla ne bozuyor? Eğer ben bunu bilirsem o zaman onu elimine etmek için bir yöntem geliştirebilirim. Ve artık benim odağımı bozan şey benim hayatımda olmaz. O zaman da odağım bozulmaz ve yarım saatte bitireceğim işi yarım saatte bitiririm. Çünkü odaklıyımdır, bitirmişimdir. Ya da bir çalışma alanı oluşturmak, dikkat dağıtıcı şeylerden uzak bir çalışma ortamı oluşturmak. Ya da zaman sınırlaması yapmak. İşte diyelim e-postalarımızı ve mesajlarımızı kontrol etmek için belirli bir zamanı ayırmak. Günün her saatinde e-posta bakmak değil ama diyelim sabah ilk uyandım. İlk 1 saatim e-posta cevaplamak. Ondan sonra da gelebilir ama ben tekrar ertesi sabah oraya bakacağım. Bir daha oraya dönüp bakmayacağım gibi bir kontrol mekanizması oluşturmak. Ve dediğim gibi Pomodoro tekniği diye bir şey var. Onu da tekrar araştırabilirsiniz ya da olursa ileride onun için bir program yaparız. Orada da 25 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika mola veriyorsunuz ve tekrar yeni bir 25 dakikaya başlıyorsunuz. Yani bir şeyin devamı değil, hep yeniden başlıyorsunuz gibi o da yeni bir enerjiyle işin içine girmek gibi hissettiriyor insanı. Dediğim gibi bazı şeyleri biz kendimiz yaparken bazı şeyleri de aslında delege etmek çok kıymetli. Yani bu iş yüklerini başka insanlara aktarmak da çok kıymetli. Çünkü her şey biz yapamayız, her şey biz yetişemeyiz. O zaman ama bunun içinde en önemli şey ne? Devredilebilir görevler nelerdir? Bunları belirlemek lazım. Yani ben neyi yapacağım? Hangilerini devredebilirim? Yani benim bu işteki devredilebilir görevlerim neler? Ve bunun için doğru kişi kim? Gerekli beceriye ve zamana sahip mi? O kişi kim? Onu belirlemek. Sonra o kişiye net talimatlar vermek ve hedefleri iletmek. Yani onun işte ben sana bu işi verdim deyip o işi onun kendisinin anlamasını, algılamasını ya da nasıl bir şeye dönüştüreceğini beklemek yerine sana bu işi veriyorum. Şunlar yapılacak. Hedef de budur deyip ama daha sonraki adımda da tekrar bu ilerlemeyi izlemek yani ilerlemeyi takip etmek sonra o ilerlemeyle alakalı o kişiye geri bildirim sağladığınızdan da emin olmak. Şunları istedim. Hedef şuydu ama işte şunun üstüne çıkılmış ya da altında kalınmış yok bu böyle yapılmayacaktı deyip tekrar orada bir ayarlamaya bir düzenlemeye gidilmesi de önemli konulardan biri zaman yönetimi için. Peki en çok işte planlıyoruz ediyoruz ama ertelemenin üstesinden gelemiyoruz dediğimiz noktalarda da aslında ertelemenin nedenini anlamak önemli. Ertelemenin ardındaki nedenleri belirlerseniz yani ben bir şeyi neden erteliyorum? Bu sorunun cevabını bulursanız o zaman o nedeni ortadan kaldırırsınız ya da önce o nedenleri kaldırdığınızda o zaman ertelemiyor olursunuz zaten. Ya da işte
diyelim bütünü bir arada yapamadığım için erteliyorsam da hedeflerimi küçük hedefler haline dönüştürebilirim. Böylelikle daha yönetilebilir parçalara bölmüş olabilirim. Ve 2 dakika kuralı var. Eğer bir işi 2 dakikada tamamlayabiliyorsam da o işi hemen yapmak aslında ertelemem konusunda da kendimi geliştirmeme sebep olabilir. Hatta ben diyelim 2 dakikalık işler bile olmasa, diyelim yarım saat sürecek ama işte delege ettiğim insanlara diyorum ki hadi gelin 2 dakikalık bir iş var diyorum. Herkes işin içine sokuyorum. Tamam, yarım saat sürüyor belki ama gerçekten de bitmiş oluyor. Yani bana göre 2 dakika oluyor. Çünkü paylaştığımızda o iş 2 dakika. Ben hep derim 2 dakika var dedim mi bizimkiler der gene eyvah bir şey yapıyoruz ve bu 2 dakika sürmeyecek derler ama yaparız. O işin içinden de çıkarız. O yüzden kendimize de bunu 2 dakika demek belki de o işin çabuk biteceğinin mesajını kendimize vererek çabuk da bitiriyoruz diye düşünüyorum. Ertelemekten iyidir diye düşünüyorum en azından. Bu ertelemeye sebep olabilecek ya da ertelememizi sağlayacak işte ödüller ve sonuçlar konusuna bakmak lazım. Yani görevleri tamamladığımızda kendimizi neyle ödüllendireceğiz? Yani biz bunu yaptığımızda ne yapacağız? Mesela biz bu 2 dakikalık işleri yaptığımızda ben hep sonunda ev ahalisine bir ödül vaat ediyorum ve gerçekten o işi yapıyoruz. Sonrasında da keyiflice o ödülümüzü yiyoruz, içiyoruz ya da neyse onu yapıyoruz. Ya da eğer bu yapılmazsa sonrasında ne olacak? Bunu netleştirmek de çok kıymetli. Ertelemenizi de engellemiş oluyorsunuz. Çünkü eğer bu iş şimdi bitmezse ne olur? İşte şöyle şöyle olur ve daha zararlı çıkabiliriz. O zaman hadi biz bunu yapalım moduna gelebiliyoruz. Sonuçları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve değerlendirme ve ayarlamalar yapmak. Bu da çok kıymetli. Neden? İşte planlama yaptık, takvimimizi oluşturduk, delege edilecek işleri delege ettik, başkalarıyla paylaştık, ertelemedik, onu da yaptık, okey. Ama sonunda da bir değerlendirme ve ayarlama yapmak lazım. Çünkü belki bu işleri daha iyi yapabiliriz, daha kısa sürede yapabiliriz, daha iyi şartlarda yapabiliriz. O zaman orada ne yapmak lazım? Değerlendirmek lazım. Yani performansı gözden geçirmek lazım. Zaman planınıza ne kadar iyi uyduğumuzu değerlendireceğiz. Sonra iyileştirebilecek alanları nasıl iyileştireceğimiz konusunda ihtiyaç duyulan araç gereçleri nasıl geliştireceğimiz konusunda bakabiliriz. Yani biz bu işi daha iyi şöyle şöyle yapabiliriz diye fikir yürütebiliriz. Planlarımızı tekrar ayarlayabiliriz. Değerlendirmeye göre zaman yönetim planımızı veya tekniklerimizi değiştirebiliriz. Tamam, bu teknik bana uymadı da şöyle yapsam aslında daha iyi olur değil. Kendi tekniklerimizi geliştirip kişiselleştirebiliriz. Ve öğrenmeye devam etmek, yeni teknikleri keşfetmek ve zaman yönetimi becerilerimizi sürekli olarak geliştirmek. Zaten bu bir zaman sonra alışkanlığa dönüş. İşte ben bunu başardım, bunu da daha iyi yapıyorum. Aslında şunu şöyle yaptığımda daha iyi yapıyorum gibi kendi kendinize geri bildirimler verdiğinizde, dediğim gibi bu bir iş ortamındaysa zaten herkesle yaptığınız bir değerlendirme olabilir ve bir ayarlama olabilir ama bu kendi içinizde bir harekete geçme planıysa, kendi hedeflerinizi değerlendirme konusunda bir plansa siz zaten içsel o konuşmalarınızı, içsel o yolculuklarınızı değerlendiriyor olmanız da çok kıymetli olacaktır. Çözüme geldiğimizde verimliliği arttırmak ve iş, kişisel yaşam arasındaki dengeyi sağlamak için etkili zaman yönetimi çok önemlidir diyoruz. Öncelikleri belirleyeceğiz. Etkili bir şekilde planlama yapacağız. Dikkat dağıtıcı unsurları yöneterek hedeflerimize daha verimli bir şekilde ulaşabiliyor olacağız. Son görsele geldiğimizde de bu bir eyleme çağrı videosu oldu. Neden? Çünkü işte bazı teknikler verdim. Buradaki teknikleri uygulayabilirsiniz. Ya da kendi geliştirdiğiniz teknikleri bu videonun altına bize de paylaşabilirsiniz. Ya da Neva Hanım şöyle bir şey varmış, bunu da anlatır mısınız derseniz ben seve seve fırsat buldukça o yöntemleri de anlatıyor olurum zaten. Ve öncelikleri belirleme konusunu altını çiziyoruz. Çünkü öncelikli hedeflerimizi belirlemek ve bunlara odaklı yaşamak, yani o hedefin etrafında aslında hayatı oluşturuyor olmak çok kıymetli. Ama burada şunu söyleyebilirim, yani diyelim benim hedefimde işte bu videoyu çekmek vardı. Şimdi benim hedefim bu ama onun etrafında yapılacaklar. İşte bu görseller hazırlanacak. Bunun için bir zaman. Sonra görseller hazırlandı. İşte gidip üstümü başımı kıyafetimi düzenleyeceğim. Bu başka bir zaman. Ve sonra ben ve görseller bir araya gelip bunu çekeceğiz. Bu başka bir zaman. Bunun sonrasında da işte bunun editlenmesi, başka başka şeyleri falan. Yani ama bunların her birinde aslında öncelikli hedefim değişiyor. Yani bunu fark etmenizi istiyorum. Çünkü hayatta da bir şey yapmaya kalktığınızda, dediğim gibi benim kendi örneğimden çıkarsam, ben bir video çekmeye çıktığımda öncelikli hedefim
video gibi görünse de aslında ondan önce adım adım başka öncelikli planlarım oluyor. O yüzden bu hayatta da böyle. Bir yemek yapmaya kalktığınızda da öncelikle hedefin ayağa kalktığında yemek yapmak olsa da mutfağa gittiğinde o malzemeleri bulmadığında dolapta o zaman öncelikli hedefin markete gitmek olabiliyor. Ama sonuçta ne diyorsun? Ana hedeften çıkmıyorsun. Yani ben markete de gitsem orada kafamı dağıtıp işte akşama kadar gezip tozup yorulup eve dönmek değil olay. Odaklı olmak. Ben şimdi neden marketteyim? Çünkü benim hedefim yemek yapmaktı ama şu malzeme eksikti onu alıp odaklı geri gelip tekrar o ilk hedefe odaklı bir şekilde yönelmek. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bazen bu kısımları çok kaçırabiliyoruz ve işte o zaman oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya savrulan insanlar olabiliyoruz. Odaktan kaybolmamak. Öncelikle hedef dediğim şey o. Yukarıda bir hedef var, okey ama oraya gidene kadar da başka hedefler oluşursa onları yapıp ama onları bunun etrafında dönen hedefler gibi görüp yani onun bütününü bir arada görüp o vizyonu oluşturarak hareket planı oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama hala da bu konularda eğer zorlandığınızı düşünürseniz de biliyorsunuz bireysel koçluklarda veriyorum. Lütfen bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz tabii ki yardımcı oluyorum. En son olarak da tabii ki düzenli olarak kendimizi değerlendirmek. Zaman yönetimi uygulamalarımızı periyodik olarak gözden geçirip ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım görseller, bu tür bir program hoşunuza gitmiştir ya da işinize yarayabilir diye düşünüyorum. Eğer bu şekilde programları daha fazla yapmamı isterseniz lütfen yorumlarda da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.